Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile karşınızdayım ve yoğun istek üzerine şu anda kuru boya ile portre eğitim serimize başlıyorum. Bu video ile başlıyorum. Kullandığım kuru boyalar bu olacak. Fatih 24'lü set. Neden bunu seçtim? Hem fiyatı uygun hem de bu kalemlerle neler yapabileceğiz? Yani uygun fiyatlı kalemlerle neler yapabileceğiz? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, bu bölümü çizdik arkadaşlar. Bunun nasıl çizildiğini zaten daha önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi nereden başlayacağız? Öncelikle ben göz bebeğinden başlıyorum arkadaşlar. Göz bebeğinin renklendirmesini, boyamasını yapacağız. İçten dışa doğru gideceğiz. Yani göz bebeği, gözün bu kapandığı bölüm, göz kapağı, ardından dış etrafındaki ten rengi, kaşlar ve kirpikler. Bu şekilde gideceğiz sırayla. Ben şimdi göz bebeğinin olduğu bölümü yapacağım arkadaşlar. Burayı da yine hızlandırılmış olarak yapıyorum. Öncelikle kullandığım kalemler hangileri olacak arkadaşlar, onu göstereyim. Burada kahverengi tonları var. Bu renkler kahverengi bir göz olacak. Artı gözün içerisinde bir miktarda ne kullanacağım arkadaşlar? Açık mavi renk kullanacağım. Neden? Çünkü göz bebeğine şu bölgelerde bakın yansıma yapan, gökyüzünden bir yansıma yapan mavi renkler var. Bunu kullanacağım. Yine bir sonraki aşamaya geldiğimde bunu yine değerlendireceğiz. Evet arkadaşlar, gözün göz bebeği kısmını bitirdik. Ne yaptık arkadaşlar burada? Öncelikle göz bebeğinin içini siyah renge boyadık ve ışık vuran yerleri bu şekilde açık renkte bıraktık. Etrafını kahverengi ve siyah renklerle bu şekilde gözün içerisindeki damarları belirttik ve bu ışık vuran yerlerdeki hafif mavilikler verdik buralara. Artı burada kirpikler olacak. Bu kirpiklerin gözün üzerine düşen yansımaları var. Bakın onları da yaptık ve bu şekilde göz bebeği ve iris dediğimiz bölüm, yani gözün renkli kısmını tamamlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Sırada gözün beyaz olan bölümü, kirpiklerin olduğu bölüm kalacak. Şimdi öncelikle gözün beyaz olduğu bölümü yapıyoruz. Arkadaşlar, göz bebeğinin içi de tamam. Burada hangi renkleri kullandım ondan bahsedeyim. Gri renk kullandım. Mavi kullandım. Açık mavi. Göz pınarlarının olduğu bölümde de şu iki pembe renkleri kullandım. Yani bu renklerle gözün beyaz bölümü ve göz pınarının olduğu bölüm, yani gözyaşı bölümü. Bunları bu renklerle yaptım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Artık gözün etrafındaki ten rengini yapmaya başlayacağız.
Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Burada hangi kalemleri kullandım? Yine görmüşsünüzdür. Kahverenginin 2 tonu, şu 2 renk ve şu pembenin şu açık tonu. Yani şu 3 rengi kullanarak bu ten rengini bu şekilde oluşturdum. Şimdi sırada ne kaldı? Artık sırada kirpikler ve kaş kaldı. Benim en sevdiğim bölüm. Şimdi onları yapacağız arkadaşlar. Şöyle imzamızı da atalım ve çalışmamız bitti arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi uygun fiyatlı kalemlerle de gayet güzel kuru boya çalışma yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu videolar devam edecek. Bir sonraki videolarımızda burun, işte kulaktır, dudaktır, bunların da kuru boya çizimini yapacağız ve en son bitiminde de kuru boya bir portre çalışması yaparak kuru boya portre eğitim serimizi bitireceğiz arkadaşlar. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Mutlaka yorumlarda da sorularınız olursa belirtin. Mümkün olduğu kadar cevaplıyorum. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.